hoş geldiniz. Bu hafta Ulutur'la Tiflis'teyiz. Bakalım Tiflis'te bizleri neler bekliyor? Başlıyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, şu anda Tiflis'te Ferdi ile beraberiz. Neyse Ferdi. Mama şikitam. İlginç kıyafetli bir Gürcü vatandaşımız var. Hello. Hello. Where from? Evet. Noel babamız da var. Noel babamız da var. Baba Noel baba. Tiflis. Bravo. Tiflis. Bravo. Tiflis'e geldiğinizde bir tane size ipucu vermek istiyorum. Tiflis'e geldiğinizde kaybolmamak için turunuzu, Tiflis turunu tamamlamak istiyorsanız şu yuvarlakları takip ederek Tiflis'i dolaşabilirsiniz. Tiflis'te kaybolmuyorsunuz. Şu yuvarlakları takip etmeniz gerekiyor. Bu arada Tamara'yı tanıştırırım sizlere sevgili arkadaşlar. Ulutur'un tur rehberi Tamara. Tiflis'e geldiğinizde mutlaka en güzel şekilde Tamara sizi gezdirir. Tiflis'i en iyi ben gezdim. Bu kadar yani. Evet, Tamara'yla Tiflis'i dolaşmaya devam ediyoruz sevgili izleyenler. Burası neresi Tamara? Burası Özgürlük Meydanı. 1991'de bağımsızlığımızı kazandıktan sonra özgürlüğümüze kavuşuyoruz. Bu meydanın adı Özgürlük adını taşımaya başlıyor. Görmüş olduğunuz anıt Aziz George anıtı Hristiyanlar için önemli bir figür. Çünkü Gürcistan'da 4. yüzyılda Hristiyanlığı yayan Azize Nino'nun, Kapadokya'dan gelen Azize Nino'nun uzaktan akrabası olduğunu biliyoruz. Tiflis'te gelin damat mı bulduk şu an? Evet, Tiflis'te gelin damat gördük. Ne yapıyorsun? Sokakta fotoğraf mı çekiyorlar? Evet. Burada evlilik dairesi var da orada imza törenleri var. Mesela kaç dakikada evlenip kaç dakikada boşanabiliyorlar? Ramden uçuqteva, korsinyevadan. ხდება ზუსტად 12 წუთში და გაყრახდება სადღაც 1 წელიწადში. 12 dakikada başlıyor diyor imza törenim. 1 yılda da boşanabiliyoruz. 12 dakikada evleniyor musunuz? Evet, uçit თქვენ ახლა დაოჯახებული იქნებით. კი და 1 წელიწადში აღარ ვიქნებით. Tiflis sokaklarında neredeyse adım adım her sokakta, her caddede bu tarz heykellerle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Değil mi kanka? Evet sevgili arkadaşlar, burası Tiflis'in sembolleri haline gelen yerlerden bir tanesi Saat Kulesi. Şimdi birazdan da kukla gösterisini izleyeceğiz hep birlikte. Hadi bakalım. Evet, Tiflis'in sembolik mimari yapılarından bir tanesi olan Barış Köprüsü'ndeyiz. İşte mimarisiyle kendine hayran bırakan bir köprü. Evet sevgili arkadaşlar, Ulutur'la Tiflis sokaklarını, Tiflis'i gezmeye devam ediyoruz. Şu anda da neredeyiz? Teleferikteyiz. Tamara, nereye gidiyoruz biz şu an? Biz şimdi teleferikle Narıkalı isimli kaleye çıkıyoruz. Oradan Tiflis'i kuş bakışı izleyebiliriz. Gürcü ana heykeli görebiliriz aynı zamanda. Gürcü ana heykelinin anlamı ne? Gürcü anneleri, kadınları temsil ediyor. Bir elinde, bir kolunda kılıç var, diğerinde de şarap kasesi var. Yani hem düşmanlara hem de dostlara hazır. Hazır. Kimin nasıl geldiği önemli. Tiflis'te teleferik turu ne kadar? Bu tur ne kadar mesela? Akbil gibi bir kartı varsa misafirin gidiş dönüş, gidiş geliş 5 lari. Tekne turu ne kadar? Tekne turu fiyatı kişi başı 30 lari. 30 lira. Yani burada tek başına da gelsen tekne turuna katılabiliyorsun. Tabii ki tekne turu ve Tiflis'i hem karadan hem sudan izleyebilirler. Bu arada arkadaşlar efsane bir görüntü var şu an arkada. Balon turu ne kadar? Balon turu 60 lari. Tiflis'i en güzel göreceğimiz noktalardan bir tanesi diyebiliriz buraya. Çok güzel bir görüntü var sevgili arkadaşlar. Bir şey söyleyeyim mi Serdar abi? Hayatta her şeyi deneyeceksin. Bazı şeyler hariç gerçi ama bunu kesinlikle denemelisiniz arkadaşlar. Ne oldu aslan? Abi ben 100'den sonrası yok. 100'den sonra ben böyleyim. Aşağıya bakamıyorum. Hayatta her şeyi denemeyin arkadaşlar. Yani denemeseniz de olur. Ben aşağı bakamıyorum. Kapasite 100 mü sende? Kapasite 100'den sonra gelmiyor.
Kamerayla fiyatları konuştuk. Belki fiyatlar kafanızı karıştırabilir. Bence en güzeli kendinizi Ulutur'a teslim edin ve bu muhteşem Tiflis turunu Ulutur'a bırakın. Sizi en güzel şekilde ne yapıyor Ulutur? Gezdiriyor. Senden başka. Tiflisli Ferdi. Sevgili arkadaşlar, şu anda Tiflisli Ferdi ile beraberiz. Sen kimsin? Teşekkürler, Türkiye. Ben Tiflisli Ferdi desene. Yeah. Repet after Tiflisli Ferdi. Senden başka. Senden başka. Ay mama şikitam. Ay mama şikitam. Ay mama şikitam. Ay mama şikitam. Bize her yer Trabzon. Bize her yer Trabzon. Bize her yer Trabzon. Bize her yer Trabzon. La 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 la. Trabzon. Bu da Tiflis kuşu. Merhaba. Merhaba. Say hello. Hello. Evet arkadaşlar, şimdi Ulutur'la eski Tiflis'teyiz. Şu an Tiflis'in en eski bölgesindeyiz. Hamamlar bölgesi olarak biliniyor burası. Çünkü sizin de gördüğünüz gibi hamamlar var burada. Aslında burada bir su aktığı için nerede su varsa biliyorsunuz hayat orada başlar. Tiflis'in en eski ilk yerleşim yerlerin kurulduğu yerdeyiz, noktadayız. Buradan başlamış aslında Tiflis büyümeye ve yaşamaya. Tiflis'in kuruluş hikayesi de tam bu noktada yaşanıyor. Yani burada şöyle baktığımda İran mimarisi görüyorum. Pers Persler etkisi buradaydı, değil mi var zaten? tabii. Görmüş olduğunuz kahverengiler daha eski renkli Kaç hamama yılına ait göre. ortalama şu kahve? 17-18. yüzyılda. 18. Bu daha geç 19'uncun sonlarına doğru soylular yaptırıyor. O yüzden de adı Çireli Abano, yani renkli hamam anlamına geliyor, renkli olduğu için. Evet sevgili izleyenler, burası Tiflis'in en büyük ve en yeni kilisesi Sameba. Tiflis'in gündüzü başka, gecesi başka, gece sokaklar ışıl ışıl. İşte görmüş olduğunuz gibi her tarafta yılbaşı hazırlıkları başlamış durumda. I love you Türkiye. Yes, yes. Gürcistan devleti Avrupa Birliği'ne girişi onaylamadı ama Gürcistan vatandaşları Avrupa Birliği'ne girmek istiyor. İşte görmüş olduğunuz protesto da bu yüzden yapılıyor. Tiflis'in en çok merak edileni Noel pazarına doğru hep birlikte giriyoruz. Bakalım bizleri neler bekliyor. Burası ışıl ışıl sokak. Burada ilginç kıyafetli bir Gürcü vatandaşımız var. Hello. Hello. Aa, Where from? Türk mü çıktı? Evet. Neresinden? Güller diyarı. Güller Diyarı, Isparta. Ben Bu neresi? kıyafetin anlamı ne? Trabzon. Şaman Türkü. Noel pazarı kuruldu burada, nasıl? Güzel. Türkler daha çok var. Türkler daha fazla. Arnavut'tan Gürcistan'dan daha çok Türk var burada. Sen kaç yıldır buradasın? Ben 26 yıldır dünyayı geziyorum. 26 yıldır. Evet. Bu kıyafeti giyiyorsun. Evet. İsmim Hüseyin Fevzi Marangoz. Fevzi. Ha. Çok yakışıklı olmuş. Senin güzel. Serdal abi, dil bilmek çok önemli gerçekten. Yani Türkçe ile çıktık yola. Tesadüf eseri bir tane türkü bulduk ama bu arkadaşlarımız Gürcü. Dediklerinden anlamıyoruz ama işte bildiğiniz Gümüşhane pestili. Burada da sıcak şarap satışları yapılıyor. Sevgili
Arkadaşlar, Gürcistan'ın aşıklar şehri olarak bilinen Signagi'deyiz. Signagi, bu elektrikli arabayla dolaşacağız. Bakalım Signagi'de, aşıklar şehrinde bizleri neler bekliyor? Bu elektrikli araçlarla Signagi şehir merkezini dolaşıyorsunuz. Burada rehberler tabii ki Signagi'nin özelliklerinden bizlere de bahsedecekler. Görmüş olduğunuz gibi elektrikli araçlar şu an Signagi sokaklarında o muhteşem tarihi dokuları hep birlikte izliyoruz. Evet, Signagi şehirdeyiz. Evet Tamara, Signagi'nin şu an meşhur kalesinde miyiz? Burası neresi? Surlar. Bulunduğumuz yer şu an Surlar. Signagi, sığınak kelimesinden, yani Türkçe kökenli bir kelimeden türedi. Sığınak neden? Çünkü gördüğünüz gibi yüksek bir yerdeyiz ve saldırı, savaş esnasında insanlar tam da bu burçlara gelip sığınarak kendini kurtarıyordu. Ve etrafta kaç tane köy varsa o kadar burç var diyebiliriz. Yani her köyden işte insanlar burada buraya geliyordu ve sığınıyordu. Tamara, orada görünen ağaçlar zeytin ağacı mı? Evet, çok doğru fark ettiniz. Bu bölgede zeytin fabrikası var ve tüm Gürcistan'da ilk zeytin ağaçları diken, fidanları getiren, burada fabrika kuran Türk arkadaşımız bu arada. Yani ilk kez zeytin üreticiliğini Gürcistan'a getiren Türk diyebilir miyiz? Diyebiliriz açıkçası. Büyük bir olay. Çünkü biz ne kahvaltıda ne de genel olarak zeytini tüketmeyiz. Zeytinyağı kullansak da kahvaltıda zeytinler olmaz. Sevgili arkadaşlar, gerçekten önemli ve ilginç bir ayrıntı. Gürcistan'a ilk zeytin ağacını diken bir Türk. İşte karşıda görmüş olduğunuz zeytin bahçesi de bir Türk'e ait. Evet arkadaşlar, Signagi surlarının bir bölümünün yürüyüşünü tamamlamış olduk ama ben burada bir şey gördüm. Gümüşhane'deki pestil kömür burada da var. Değil mi? Direkt para. Tamara, bunun adı neydi? Evet arkadaşlar, bunun adı Çurçkela. Çurkela. Yani bizim Gümüşhane'de üretilen pestilin Gürcistan'da Aşıklar şehrindeki adı Çurçkela. Gelirseniz bunlardan tadabilirsiniz artık. Bizimkiler daha güzele benziyor bu arada. Aşıklar şehrini gezmeye devam ediyoruz. Bu sefer ATV'ye bindik. Elektrikli araçla bindik. ATV'ye bindik. Burada harika bir manzara var. Kesinlikle Gürcistan'a gelirseniz Aşıklar şehrini gezmenizi şiddetle tavsiye ediyorum size. Aşıklar şehrinde elektrikli araçla ve ATV'lerle gezinti yapabilirsiniz. Bence aracınızı otoparka bırakın ve burada elektrikli araçla ya da ATV ile şehir merkezini gezin. Şöyle görmüş olduğunuz gibi burada Noel Babamız da var. Noel Babamız da var. Sigara içsen Noel Baba. Sigara içen bir Noel Baba. Noel Baba. Baba Noel Baba. No smoke, no smoke. Adam. Aşıklar şehrinde Hindistan, Çin, Tayland, her milletten insanı da görebiliyoruz burada. Şu an dar sokaklardan geçiyoruz. Ev yapılarını da görüyorsunuz. Evet sevgili arkadaşlar, Tiflis'ten 4 saatlik yolculuğumuz sonrasında Ahıska'dayız. Arkada görmüş olduğunuz tarihi bir kaleye geldik şu an itibariyle. Bu kalenin hikayesini hep birlikte hem gezerek hem sizlere anlatarak deneyimlemiş olalım. Serdar abi, acaba burası cami mi? Yani cami bir görüntüsü var.
Minaresi yok. Minaresi yok. Tamara biz mesela girerken burayı cami mi acaba dedik. Burası gerçekten cami mi yoksa kilise mi? Bir de çan gördük yukarıda. Zamanında burası camiydi. Camiydi. Biliyorsunuz Gürcistan'ın güneybatı ve batı bölgelerindeki topraklar Osmanlı hakimiyeti döneminde Osmanlı'ya ait 300 yıllık bir ortak geçmişimiz var. Yani olsam Mücahit şu tarihe bakar mısın? Abi hiç sorma ya. Buralar var ya eskiden hep dedelerimizin, tamam mı? Dedemin dedesi anlatırdı dedeme, dedem de bana anlatırdı. Anlatırdı değil mi? Ha, buraya vardı 150 baş büyükbaş hayvanı. Burada var ya ne gömü vardır biliyor musun kanka? Buraya bir bizimkiler buradan dedektörle gitti gelsek var ya. Oradan OF'a yerleştikleri zaman bütün ganimetleri gömdüler buralara. Harita bulabilirsam işte oraları kazmak lazım. Hep aslında taşlarda işte. işaretler var. Burada bir şeyler var. Kesinlikle belli. değil mi? Boş değil buralar. Mesela abi. kale gördüğümde benim de aklıma ilk gelen bu. Yani Abi ya, burada gömü var. kaplumbağa işareti gördüm abi. Onun bir sırrı var mı acaba? Var abi. Kaplumbağa işareti gördüm mü 100 adım ilerisine abi. Sümerhanlı şifresini çözdüler bize Tiflis'in. Ya çözeceğiz Askan'ınkini abi. çözelim ya. Sırtını veriyorsun o şeye. Kaplumbağa 100 adım daha yürüdüm mü abi defini orada. Ağızka'da bakalım başka neler bize veriyor. Defineyi bulacağız. Bulacağız o defileyi. Serdal abi. Demek ki Osmanlı atalarımız buraları böyle inşa etmiş. Evet sevgili arkadaşlar, kalenin en tepe noktasına çıktık ve kalenin en tepe noktasından işte Gürcistan bayrağı dalgalanıyor. Ahıska'nın şehir merkezine hakim bir noktadayız şu an. Sevgili Serdal abi, Ahıska'nın merkezini sizlere bir göstermiş olsun. Burası Türkiye'de sizce nereye benziyor? Hadi yorumlarda siz onu belirtin. Şu an itibariyle Kars'a yakın durumdayız sevgili arkadaşlar. Kars'a, burası 100 kilometre. Kars'ın iklimini aynen burada da görüyoruz. Arka taraflar büyük ihtimalle Kars. Ey gidi Kars. Türk toprakları, canım topraklarım, sizi çok özledim. Sevgili arkadaşlar, Ulutur'la Tiflis'teyiz. Tiflis! Trabzon! Tiflis! Trabzon! La 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 la! Evet sevgili arkadaşlar, burası Borjomi Parkı. Şimdi Borjomi Parkı'nı hep birlikte geziyoruz. Borjomi suyunu tatmaya gelmiştik ama yüzyıllardır akan suyu Trabzonlular olarak ne yaptık? Kuruttuk değil mi? Tamara, bu su hiç böyle oldu mu daha önce? Yok, hiç olmadı. Bizim şansımıza mı? Bizim yani? şansımıza. Her işte hayır vardır. Hayır mı vardır? Bu şu an görevli arkadaşlarımız çalışmalar yapıyor. Sadece bugün yok. Niye kurumuş mesela bu su? Kurumadı. Sadece çalışmalar yapılıyor. Bir teknik çalışmaları diyelim. Oğuzhan, ne diyorsun bu konu hakkında? Abi belediye çalışması varmış. Sabah bütün Tiflislere mesaj atmışlar. Sabah 8'den akşam 6'ya kadar sular kesik olacak. Bizim telefon çekmediği için görmedik onu yani. Evet. Şöyle Serdar abiyle ilerleyelim. Borjomi suyu şu an itibariyle belediye yetkilileri tarafından tekrardan canlandırılmaya çalışılıyor. Maalesef bu lezzeti temizlik çalışması mıymış? Burada doğal olarak Borjomi isimli kaynak, yani maden suyu çıkıyor. Biraz önce geçtiğimiz yerden. Kuruyan sudan. 19. yüzyılda aslında ilk olarak bunu tam olarak keşfediyorlar. Burada ormanlarda çadır kurmuş bir subaylar mide problemi vardı ve ormanda dolaşırken yaralı bir geyik görüyor ve bu geyiğin aynı zamanda bir yerden yerden çıkan çıkan suları içip de iyileştiğini görüyor. Daha sonra gidiyor, kendisi de bu suyun tadına bakıyor. Değişik bir su, beğeniyor. Bir hafta burada kaldığı için sürekli bunu içiyor. İyileşiyor ve gerçekten hafiflik hissediyor. Mide problemi ortadan kalkıyor. Bu şekilde çok değerli bir su olduğunu düşünerek aslında yurt dışına yolluyor analiz için ve gerçekten de çok yüksek mineral içerdiğini ortaya çıkarıyorlar. Bu şekilde de Borjomi şişelemeye başlıyorlar. Evet, burası Gürcistan Prensi Alexander Çarşavesi Müzesi. Hadi bakalım hep birlikte müzeye geçiyoruz.
Sevgili arkadaşlar, Gürcistan'da Ali Baba ve Kırkaramilerin mağarasını buldum. Gelin, burada duvar var zannediyorsunuz. Türk'ün gücünü Gürcistan'da göstermeye geldik. Konsey, selamünaleyküm. Burası hapishane değil, burası mahzen.